Bak şimdi sana bir sır vereceğim. Ömrünü uzatmak istiyorsan yapacağın şeyler öyle pahalı serumlar, karmaşık işlemler, kök hücreler falan değil. Asıl yapılacak şey ömrünü kısaltan faktörleri bilmek ve onları düzeltmek. Çünkü aslında hala insanın sorunu hastalıkların erken gelmesi ve ölüme sürüklemesi insanları. Yani biz ömrümüzün sınırına geldik de o sınırı aşmaya çalışmıyoruz. Erken ölüyoruz. Çünkü hastalanıyoruz. Dolayısıyla hastalık oluşturan şeyleri çözeceğiz. Abi çılgın mısın? Milyarlık serumu ne vücuduna enjekte ettiriyorsun? Mesele senin hasta olmaman. Yoksa ömrünü uzatmış bir kalp hastası olacaksın ve hareket edemeyeceksin. Ya da 90'ında biraz önce yaptığın idrarını hatırlamayan bir demans hastası olarak hayatına devam edeceksin. Sana yıllarını kazandıracak ve kendine gelmeni sağlayacak hasta olmana sebep olan 3 önemli faktörü söyleyeceğim. Bu 3 önemli faktörü eğer bir yıl içerisinde düzeltebilirsen ömür uzunluğunda mantıklı bir uzama olacak. Şimdi bana şu dayılar gelmesin. Kesinlikle gelmesin. Hocam Allah'ın dediği değil mi? İşte bizim yaşayacağımız süre belli değil mi? Yahu tamam kader diye bir şey var da senin yaptıkların da kadere dahil. Yani senin bu videoyu izlemen kaderini değiştiriyor olabilir. Ya dine uzatma, dine bağlama. Bunlar faydalı faktörler. Bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış net şeyler. Uzatma dayıcım. Tamam, devam edelim. Bir yıl boyunca söylediklerimi yapıyorsun ve seneye bugüne bir takvim hatırlatması koyuyorsun. Bir yıl boyunca bahsedeceğim birazdan 3 faktörü yaparsan seni hasta eden bu 3 faktörü elimine edersen cildinden yağ oranına, sabah kalktığındaki enerjinden bağırsak alışkanlığına kadar her şeyin daha iyi olduğunu göreceksin. Çok net bir şekilde ve bu sana sağlıklı bir ömür sunacak. Muhtemelen de ömür süreni arttırmanı sağlayacak. Birinci faktör ağız sağlığı. Bu memlekette ne kadar paran olursa olsun, sosyokültürel seviyen ne kadar iyi olursa olsun, dişçiden korkarsın, dişçi randevunu aksatırsın, çoğu zaman da ağzına iyi bakmazsın. Tabii ki bakanları dışlıyorum ama çoğu zaman böyle bir alışkanlık var. Çünkü niye? Sorunu bilmiyoruz. Aha ben anlatıyorum. Öğreniyorsunuz. Bundan sonra biliyorsunuz benden günah gitti. Diş etlerinde iltihap varsa ya da tedavi edilmemiş çürüğün varsa ya da ağız hijyenin kötüyse senin kanın aslında her saniye zehirleniyor. Nasıl mı? Çok basit bak. Ağzında bir mukoza var. Yani bir cilt tabakası var. Ve ağzındaki bakterilerin kanla geçmesini engelliyor. Eğer cildinde bir yara varsa, ağzında bir çürük varsa ya da o diş etinde bir hasar varsa, etinde çekilme varsa ağızdaki bakteriler ya da bakteri parçaları kana geçmeye başlıyor. Kana geçen bu bakteriler bağışıklık sistemini meşgul ediyor. Bağışıklık sistemi meşgul olunca o bakterilerle, ağızdaki o kötü bakterilerle ne oluyor? Dışarıdan gelen bakterileri görmüyor, virüsleri görmüyor. Sık hasta oluyorsun. Veya önemli öldürmesi gereken kanserli hücreleri es geçebiliyor. Ve ne oluyor? Kanser riskin artmış olabiliyor. Yani kronik iltihabi reaksiyon, kronik inflamasyon oluşturuyorsun. Bu arada bu bakteri geçişi iltihabi reaksiyon demek ya. İltihabi reaksiyonun biz kalp damar hastalıkları riskini arttırdığını biliyoruz. Çünkü iltihap aynı zamanda damarlara da zarar verir. Yapılan çalışmalar diş eti iltihabı olan insanların kalp damar hastalığı riskini arttırdığını gösteriyor. Yani sen kalpten ölüyorsun ya. Çok basit, dandik bir ağız sağlığı kontrolünü yaptırmadığın ve dikkat etmediğin için olabilir. Ama ömrü kısaltan faktör. Dayı, nerede kaldı bu krem? Milyar verdiğin krem nerede? Longevity'ciler neredesiniz? Bak bak. Asıl önemli şeyi söylüyorum. Mal satacağına bunu anlat. Mal satmaya çalışanlar var ya, bunu anlat abi. Bak çok basit. Bir diğer konu, bu diş eti hastalığı kişinin insülin rezistansının olmasına sebep olur. Diyabete gitmesine sebep olur. Yapılan bir çalışma diyor ki diş eti hastalığını tedavi ettiğin zaman kişinin insülin direnci düzelir. Hadi tersini söyle. Muazzam bir çalışma. Son zamanlarda bu arada Alzheimer'la ilgili de çalışma yapılıyordu. Ve şöyle bir sonuç aldık. Bak, kronik diş eti iltihabı yapan Porphyromonas. Umarım yanlış söylememişimdir. Muhtemelen yanlış söyledim. Porphyromonas gingivalis bakterisinin Alzheimer olan insanların beyin dokusunda bulunduğunu ve bu nedenle de Alzheimer'la ilişkili olabileceğini gösteren çalışmalar var. Şimdi bak toparlıyorum. Kötü ağız bakımı kalp hastalığıyla ilişkili. Abi demansla ilişkili.
İnsülin direnci diyabetle ilişkili. Kansere de ucundan dokunduk. Hastalıklara da ucundan dokunduk. Bak, kötü ağız sağlığı enfeksiyonlara, üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep oluyor. Ağızdan ciğere geçebiliyor. Ulan 80'inde biri zatürre olursa alt solunum yolu enfeksiyonu, üst solunum yolu enfeksiyonu ne olur? %50 ölür. Çünkü bu insanlar kırılgan. Ne yapacaksın abi? Bak ne yapacaksın? Her şeyi etkiliyor. Senin uzun yaşamanın önündeki en büyük engel ağız sağlığı. Ne yapacaksın? Çok basit. Bir diş hekimine gideceksin. Dişlerini kontrol ettireceksin. Kuzenim var. Onu aradım, diş hekimiydi. Fikir alayım diye. Hatta buraya bağlayayım diye açmadı. Bu videoyu seyredecek, keyfi bilir. Ama ben anlatayım. Bir diş hekimine gideceksin. Üstün körü değil ama ha. Her şeyi halledecek. Her yerde dolguda bir şüphe varsa kaldıracak, yeniden dolgu yapacak. Hepsini düzeltecek. 2. Çok iyi diş ipi kullanacaksın. Dişlerin tertemiz olacak. Aralarında hiçbir şey olmayacak. Fırça bazen bunu düzeltmeyebiliyor. 3. Her sabah ağzımıza Hindistan cevizi yağı çekeceğiz. Çünkü bu Hindistan cevizi yağı antibakteriyeldir, antimantardır, bazen antiviraldir. Yani ağzımızı iyi bakterileri de bu arada besler. Ağzımızın florasını olumlu etkiler. Bir diğeri, 2 kez yeşil çay içeceğiz. Mümkünse bunun gargarasını da yapacağız. Çünkü yeşil çaydaki kateşinler diş etine iyi gelir. C vitamini alacağız. Yine diş etine iyi gelir. Bunları yaptık mı ağızla ilgili bir sorunuz kalmaz. Patlattık mı buradan işi? Aha, bu işi hallettim. Kafam rahat. Şimdi diğer konuya gelelim. Diğer konu sirkadyen ritim meselesi. Şimdi sirkadyen ritim deyince böyle karmaşık, işte Amerika'nın oyunu falan gibi geliyor. Ya yok, anlaşılması zor bir şey değil bak. Sirkadyen ritmin bozulması demek bildiğimiz olması gereken yaşam düzeninin bozulması demek. Aha, bunun tersini kanıtla. Çok basit bir tanım. Tamam mı? Bak. Yani sen geç yatıyorsan, geç kalkıyorsan, uygun saatlerde uygun işler yapmıyorsan, normalde doğadaki canlıların seyrini tekrarlamıyorsan hatalı bir şey yapıyorsun. Eğer sağlıklı bir sirkadyen ritme sahip değilsen, vücudunda sirkadyen ritim ile kontrol eden genlerin bazılarının aktif, bazılarının pasif hale geçmesini sağlarsın. Bu durum bu genlerle kontrol eden hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olur. Nedir bunlar? Tip 2 diyabet. Nedir bu? İnsülin direnci. Nedir bu? Şişmanlık. Bununla ilgili çok net bir çalışma var. Bakın, siz eğer sirkadyen ritminizi düzenlemezseniz metabolik hastalıkların neredeyse hepsine açıksınız. Bu arada işte erkeklerde libidoda bozulma, testosteronun azalması, kas kütledeki azalma vesaireden bahsetmiyorum. Bu arada bir de şunu söyleyeyim. Eğer gece shiftinde çalışıyorsanız tip 2 diyabet olma riskiniz daha yüksek. Bunun da çalışması var. Bu ne demek? Bu sirkadyen ritmin bozulması demek. Gece shiftinin gündüz shiftinden farkı ne? Bu insanlar aynı saatte çalışıyorlar. Aynı saat uyuyorlar ama muhtemelen sirkadyen ritmi gece shiftinde bozuk olduğu için bu insanlar daha çok diyabet oluyorlar. Bak şimdi, sirkadyen ritim bozulduğunda melatonin hormonu salınımın azalıyor. Melatonin hormonu işte bizim bildiğimiz uyku hormonu ya, aynı zamanda ciddi bir antioksidan. Antioksidan olduğu zaman ne oluyor? Kendini feda ediyor ve hücrelerin zarar görmesini engelliyor. Hücrelerinizi zarardan korursanız ne olur? Hücrelerinizi kanserden korursunuz. Çünkü sürekli bir hücre zarar görürse DNA'sı, yani genetiği değişir ve kanserleşebilir. O zaman ne yapacağız? Melatonin antioksidan etkisinden faydalanacağız. Faydalanmamız için sirkadyen ritmin iyi olması lazım. Tamam. Bir diğer konu da sirkadyen ritim bozulduğunda immün sisteminiz de bozulur. Çünkü bu sirkadyen ritimde salınan hormonlar ve çeşitli denge elemanları immün sistemin de kontrol edilmesini sağlar. Ve burada immün sistemin en önemli elemanlarından biri olan natural killer, yani doğal öldürücü olan bakterilere, tümörlere, parazitlere karşı etkili bir bağışıklık sistemi elemanı var. Bu bağışıklık sistemi elemanının sirkadyen ritim bozukluğu ile sayısının azaldığını, yaşlandığını ve reseptörlerinin etkinin azaldığını biliyoruz. Yani aslında sirkadyen ritim bağışıklık sistemini de bozuyor. Bir insanın bağışıklık sistemi bozulursa ne olur? Bana ne olacağını söyleyin. Bakın, çok net. Siz eğer immün sistemi bozarsanız yaşlı dokuları temizleyemezsiniz. Çünkü yaşlı dokuları temizleyen bağışıklık sistemi. Kanserli hücreleri gözden kaçırıp onları temizleyemezsiniz. Yayılırlar ve kanser olursunuz. Sık enfeksiyonu geçirirsiniz. Az önce ağız sağlığındaki mesele, bunların hepsi yine sizi ölüme yaklaştırıyor. Ya abi, bu ne demek biliyor musun? Bu şu demek. Sen eğer kötü uyuyorsan 60'ında 70'inde kanser olma riskin artıyor olabilir. Ya da pat bir enfeksiyonla senin bir gecede yoğun bakıma kaldırılıp sonra ARDS, yani akciğerin iflas etmesiyle ölmene sebep olabilir.
Çok hızlı gelişiyor zaten. Bana olmaz demeyin arkadaşlar. Zaten bir kere olması yeterli. Her gün olmasına gerek yok. Ne yazık ki hayat böyle bir şey. Onun için de sirkadyen ritme çok sahip çıkacağız. Şimdi burası biraz karmaşık. Bunun için bir video yapacağım. Bu arada video yapmamı istiyorsanız bu konuyla ilgili ufak bir yorum yaparsanız beni de böyle bir canlandırmış olursunuz. Sirkadyen ritim karmaşık ama bak ben başlangıç aşaması hani dedim ya bir yıl sonra bir yazın diye. Bu bir yıl boyunca yapmanızı istediğim 3-4 tane şey var. 1. Gece 11'den önce yatağa gir. Yatmadan 1 saat önce telefon, televizyon, bilgisayar, mavi ışık kaynaklarını bırak. Bak bu ışıkların hepsi mavi ışık. Ve sen mavi ışık gözüne girerse melatonin salınımın durur, senin uykun kaçar ve sen uyumaya adapte olamazsın. Onun için mavi ışık kaynaklarını uykudan 1 saat önce bırakman lazım. Gece karanlık odada uyuyacaksın. Yani televizyonun karşısında uyumayacaksın. İşte ışık kaynağı olmayacak kapkaranlık bir odada uyuyacaksın. Ve sabah uyanınca mümkün mertebe en kısa zamanda bir güneş ışığına çıplak gözle bakacaksın ki vücudun sirkadyen ritmini saatini ayarlasın. Bu kadar basit. Hepsi bedava. Bir şey söylemiyorum. İşte milyarlarca liralık gözlükler alın, onlar yapın, bunlar yapın demiyorum. Onları da yapabilirsiniz. Mesela ben sirkadyen ritmimi dengelemek için bilgisayara bakarken bunları kullanıyorum. Bunların bazı noktalarda bilimsel kanıtlar var, bazıları yok. Ama işin özünde bilmenizi istediğim şey bunlara bile sıra gelmeden siz bu işi kotarabilirsiniz. Bir diğer konuda aşırı omega 6 alımı. Omega 3'ün ilk çıktığı zamanları hatırlıyorum. Hayal meyal. İlk konuşulmaya başladığı zaman herkes omega 3 alımının faydalarından bahsediyor. Omega 3 böyle iyi, şöyle iyi. Al omega 3'ü böyle kullan. Abi tamam da ya neden kimse bunu sormuyor? Yani neden omega 3'e ihtiyacımız var? Doğada omega 3 alan ya da böyle buna çok dikkat eden bir memeli var mı? Yahu bu memelilerin birçoğunun balığa ulaşımı yok bak. Doğadaki canlıların bazılarının balığa ulaşımı yok. Balık yemiyorlar. Bu hayvanların hiç omega 3 sorunu yok. Dünyadaki bazı kabileler balıkla tanışmamış. Hiç omega 3 ile alakaları yok. Bu insanların bir sorunu olmuyor. Bu insanlarda bildiğim kadarıyla kalp sorunu falan da olmuyor. Ya omega 3 satıcıları kendinize gelin. Tamam önemli ama bu memleketi biraz da bilgilendirin bakın. Bu zamana kadar bunu düşünmediğimize eminim. Neden omega 3? Ben size anlatacağım. Bak sorun omega 3 eksikliği değil, bizi yanlış yönlendiriyorlar. Omega 6 fazlalığı. Biz omega 6'yı fazla alıyoruz. Niye? Çünkü bunlar tohum yağlarında var. Ayçiçek, pamuk, kanola gibi yağlarda var. Ve sen omega 3'ten fazla omega 6 aldığın zaman bu omega 6 iltihaplandırıcı bir faktör. Hücrelerin duvarlarında hasarlanmaya sebep oluyor. Yani o hücrelerinin hasar görmesine sebep oluyor ve bu kronik iltihabi reaksiyon oluşmasına sebep oluyor. Diş eti iltihabındaki kana geçen bakterilerin sebep olduğu kronik iltihap var ya, bu da farklı bir mekanizmayla bunu yapıyor. Ve bu kronik iltihap hücrelerinizin erken ölmesi demek. Damarlarınızın erken yaşlanması demek. Bak omega 6 alıyorsan bu damarların duvarında hızlı hasarlanma ve kalp hastalığı oluşturacaksın ve damarlarda plak birikecek. Şimdi neden kalp hastalıkları sanayi devriminden sonra arttı? Yani bu bir tesadüf müdür? Niye? Çünkü sanayi devriminden sonra pompaladık tohum yağlarını. Hazır besinler girdi. Hazır besinlerle beraber tohum yağları girdi. Omega 3 ile omega 6 aynı yol ile kullanılıyor ve metabolize ediliyor. Ve bu nedenle sen eğer fazla omega 6 alıyorsan omega 3'ün yerine omega 6'nın fazla metabolize olmasını ve kullanılmasına sebep oluyorsun ve bu problem oluşturuyor. Yani sen omega 3'ü yeterli alsan bile omega 6'nın fazlalığından sorun yaşıyorsun. Omega 6'yı fazla aldığında bu yağ asidini başka hiçbir şey yapmadan insülin direncin artıyor. Obeziteye meyilli oluyorsun. Bakın inanılmaz bir örnek. Ben bunu genelde böyle sadece eğitimlerimde anlatırım ama hadi bunu da buradan anlatayım. Mesela bir Reddit'i açın ve Amerika'dan Avrupa'ya göçen insanların zayıflama postlarına bakın. Reddit bir forum. İnsanlar böyle deneyimlerini falan paylaşıyorlar. Farklı konular paylaşıyorlar. Ve Amerika'da yaşayan insanların bir kısmı Avrupa'ya göçtükleri zaman çok hızlı kilo verdiklerini söylüyorlar. Ve aynı şeyleri yiyerek. Nasıl oluyor bu? Çünkü Amerika'da her haltın içine omega 6'lı tohum yağları karıştırıyorlar ve insanlar fazla kalori almasalar bile bu insanlar
çok hızlı bir şekilde kilo alıyorlar. İnsülin dirençleri oluyor, kalp hastalıkları oluyor, kanser oluyor. Amerika'daki hastalıkların birçoğu tohum yağı ile ilgili. Şu an Amerika'daki Trump hükümeti tohum yağlarını kısıtlamaya çalışıyor. Tohum yağları bizi öldürüyor ve bunu hala anlatmıyoruz. Bakın, işte Amerika'dan Avrupa'ya göçen insanların Avrupa'da zayıflamasının sebebi, metabolik olarak sağlıklı olması sebebi Avrupa'da kullanılan zeytinyağı işte veya tereyağı gibi kaliteli yağlar. Bakın, size bu durumun ne kadar ciddi olduğunu da söyleyeyim. Eskiden insanların beslenmelerine bakıyorlar. Omega 3 bölü omega 6 oranın 1'e 4 olduğunu söylüyor. Yani 1 omega 3'e 4 omega 6 alıyorlarmış. Şimdi ise bu 1 bölü 15-20. Yani 1 omega 3 alımına 15-20 omega 6 alımı. Bunun da sebebi dediğim gibi tohum yağları. Şimdi bunu nasıl halledebiliriz? Bak, ben sana söyleyeyim. Bir, tohum yağlarını bir kesiyorsun. Ayçiçek olur, pamuk olur, kanola olur, ya tohumdan gelen her yağ. Yiyeceğin yağlar. Zeytinyağı, tereyağı, işte bir miktar avokado yağı, belki Hindistan cevizi yağı. Bir diğeri, küçük hayvanları, yani bu tavuk ve hindileri yerken mutlaka organik olanlarına ve dışarıda beslenmiş olanlara yöneliyorsunuz. Çünkü hayvanı eğer siz yemle beslerseniz, bu yemler de omega 6 açısından çok zengin olduğu için, işte mısır vesaire olduğu için, bu mısırdaki omega 6 hayvanın vücuduna sirayet ediyor ve siz o hayvanı yerken omega 6'dan zenginleşmiş bir hayvan yiyorsunuz. Yani şu anda tavuk yiyorsanız, hazır tavuklar, omega 6 bombası yiyorsunuz. Yani hazır tavuk alıp onu zeytinyağıyla pişirmenin bir anlamı yok. Yine omega 6 alıyorsunuz. Ya da eğer hazır tavuk alacaksanız da, başka türlü bir seçeneğiniz yoksa, yağlı bölümlerini yemeyeceksiniz. Bir diğer mesele de paketli besinleri keseceksiniz. Çünkü kimse size kilosu binlerce liralık yağ ile kek, patates kızartması ya da sandviç yapmaz. Bakın, saf olmayın. Kimse sizi beslemeye çalışmıyor. İnsanlar sizin üstünüzden para kazanmak istiyorlar. Ve dolayısıyla omega 6 alımını azaltacağız. Omega 3'e abanmak iyi bir seçenek olmayabilir. Ana sorun omega 6. Omega 6'yı kısın. Bakın, size 3 tane faktör söyledim. Bu 3 tane faktörü bir yıl boyunca yaparsanız, tekrar ediyorum, başınıza gelebilecek hastalıkların birçoğunu savuşturmuş olursunuz. Hepsinin çok ciddi bilimsel kanıtları var ve bunları yapan insanların geri dönüşleri muazzam. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Mutlu ve sağlıklı günlere. Hoşça kalın.